Merhaba. Söz verdiğim üzere metabolizmam yavaş ifadesinin hatalı olduğundan bahsedeceğim. E, Elbette bazılarınız eskiye göre daha az yese de kilo veremiyor veya daha az yese de daha hızlı kilo alıyor. Dolayısıyla metabolizmam yavaş diye bir cümle kullanıyor. Neden öyle olduğunu söyleyeyim. Öncelikle bu metabolizma lafıyla neyi anlatmak istiyoruz? Genel olarak aramızda yiyeceği enerjiye dönüştürmeyi anlatmaya çalışıyoruz, değil mi? Daha çok enerjiye dönüştürürsek, onu yakabilirsek metabolizma hızlı. Öyle olmuyorsa yavaş diye konuşuyoruz. Ne oluyor da biz gençken daha az yediğimiz halde hemen kilo verirken sonra yaşımız ilerliyor, direniyor vücut kilo vermeye. İşte o metabolizmam yavaş dediğimiz. Yani ne oluyor orada aslında? Eskiyle yeni arasındaki fark ne? İşte burada metabolizmam yavaş kelimesi yerine metabolik esneklik ifadesini kullanmamız lazım. Metabolik flexibility. Flex yani bir o tarafa gidebilir, bu tarafa gidebilir. Metabolik esneklik nedir? Metabolik esneklik vücudun şeker varken şeker yakması ve o yokken, yani glikoz yokken de aç kaldığında da kendi yağlarını yakabilmesi demek. Yani aslında biz tekrar enerji işine dönersek, metabolizma işine, ne yapıyorduk? Biz yağları da yakabiliriz, şekeri de yakabiliriz vücudumuzda. Hani protein var ama o konumuz değil. Yağlar yanacak, şeker yanacak. Biz işte daha gençken karbonhidratlı bir ürün yediğimizde o kadar kilo almıyorduk. Veya onu hemen kestiğimizde vücudumuzdaki yağları daha kolay yakıyorduk. Veya biraz karbonhidrat, biraz yağı bir arada kullandığımızda o karbonhidratın yanındaki yağ bize hemen bel bölgesi kilosu yapmıyordu. İşte aradaki farkı oluşturan şey metabolik esnekliği kaybetmiş olmamız. O esneklik nereden geliyor ve nasıl kayboluyor? Bir kere bu iki tane ham maddenin hücreye girerek enerji olma işinde bazı farkları var. Bir, glikoz aşırı hızlı enerji sistemine giriyor. Yani çok hızlı olarak diğer yiyeceklerden daha öne koşarak, öyle söyleyeyim, yağdan daha önce koşarak enerjiye dönüşmek istiyor. Demek ki yağın yanında glikoz varsa o zaten hızlı koşacak ve yağı sisteme sokmayacak. Bu bir. İkincisi, yağla glikoz farklı yerlerden aslında vücudun içerisindeki o elektron transport zincir dediğimiz bizim enerji oluşturduğumuz mitokondrinin içindeki sisteme farklı yerlerden giriyor. Glikoz birinci kapıdan girerken yağlar ikinci kapıdan giriyor. Bu kapılar aslında şöyle, mesela bir buradan başlıyor, iki burada, burada 5'e kadar gidiyor. Şu 5'te biz ATP'yi oluşturmuş olacağız. En son orası. Fakat glikoz şuradan birinciden girerken yağ ikinciden giriyor. Şimdi işte bu 1 ile 2 arasında bir düğme var gibi düşünelim. Şöyle düğme yapalım bunu. Bunun bu tarafa dönmesiyle bu tarafa dönmesi metabolik esneklik oluyor. Yani eğer ben karbonhidratı kestiysem kalçamdaki, göbeğimdeki yağı kolaylıkla yakma hattına sokabiliyorsam metabolizmam esnektir. Ama ben yiyeceği kestiğim halde o yağı bu hatta sokamıyorsam metabolizmam esnekliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla da ben aç kalarak da kilo veremiyorumdur. Veya biraz yiyince de bu yağ hattını yakamadığım için yemekten gelen yağı da tekrardan göbeğime ve kalçama gönderiyorum demektir. Demek ki metabolizmam esnek değil. Bu düğmeyi esnekleştiren şey ne? İşte şurayı tamamen kapatman gerekiyor. Yani uzun bir süre için giriş kapısındaki şeker giriş kapısını kapatman gerekiyor. Yani aslında açlık yapman gerekiyor. Açlık yaptığın anda ve işte sirkadiyen açlık akşam yapacaksın. Akşam açlığı yaptığın anda birinci düğme kapandı ya. Karbonhidrat ya da yiyecek girmiyor oradan. O zaman gece uykuda ve açlık halinde senin ikinci düğmen çalışıyor. Yani yağ kısmın çalışmaya başlıyor. Ve o yağ da zaten göbeğindeki, iç organların etrafındaki istenmeyen yağ olmuş oluyor. Ve sen günün ne kadar erken saatinde yemeği kesersen o kadar fleksibiliten artacak demektir. Sadece şöyle düşünün. Akşamdan akşama yeme durumlarımız oluyor, değil mi? Öyle olduğunda kolaylıkla bel bölgesinde kilo alıyoruz, veremiyoruz. Metabolizmam yavaş diyoruz çok az yesek bile.
Ama akşamları yemediğimiz, çoğunuzun tecrübe ettiği şekilde durumlarda hemen bel bölgesinden kaybediyoruz. Yani akşam yemediğimizde metabolizmamız hızlı, gündüz akşamları yediğimizde de yavaş olmuş oluyor. İşte bunların birikmesiyle, yani yanlış zamanda yenme hikayesinin birikmesiyle bu metabolik düğmeler siz aç kaldığınızda yağ yakma kafasına dönmüyor. Metabolik olarak esnekliğini, fleksibilitesini kaybediyor. Metabolik switchler diye de bunu anlatmıştım. Aynı şey yani. Sonuçta eğer metabolizma hızlansın istiyorsanız, bu lafın arkasında bir şey kovalıyorsanız, bir yemek söyle, bir tarif söyle, cevap şudur: minimum, yani maksimum diyeyim, saat 5'ten sonra yememeye başlamak, geceyi iyi bir uykuyla ve açlıkla geçirmek. Ama daha da hızlansın istiyorsanız 5'i 4'e, 4'ü 3'e çevirebilirsiniz. Ne kadar metabolizmanız yavaşsa verdiğiniz aralıkta birinci glikoz kapısını kapattığınız için, gece boyunca oradan giren olmadığı için, koşarak hızla orayı bütün yolağı doldurmadığı için, diğerlerinden önde gitmediği için, bu sakinlikte o zaman vücut ikinci kapıyı yağlayacak diyelim ve oradan ucunuzdaki yağları size yaktıracak. Yani aslında gece de enerji harcıyoruz ama gece doğru enerji harcayabilmek için uzun bir süre birinci kapıyı kullanmamış olmamız gerekiyor. İşte metabolizmam yavaş lafı birinci kapıdan ikinci kapıya geçememek, hep birinci kapıya mecbur kalmak demek. Her yol Roma, gene akşam açlığına geldik.